Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Talas Veteriner Kliniğindeyiz. Bugün sonuna kadar ilgiyle izleyeceğinizden emin olduğumuz bir bölümle karşınızdayız. Evcil hayvanlarımız ve sokak hayvanlarıyla ilgili merak edilenleri bir veterinere soracağız. Hadi buyurun. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Talas Veteriner Kliniğindeyiz. Yanımızda Sami Hocam var. Sami Hocama evcil hayvanlarımızla ya da sokaktaki hayvanlarla ilgili, patili dostlarımızla ilgili çok merak edilen konuları soracağız. Öncelikle bu reklam ya da sponsorlu bir video değil. Sami Hocam ve eşi bizim aile dostumuz. Evet. Aynı zamanda kedimiz Simba'nın da veterineri. Sami Hocam'ın bilgisine çok güvendiğimiz için Simba'yı Sami Hocam'dan başka kimseye emanet etmedik. Teşekkür bugüne ederiz kadar. abi. Biz de bugün sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çok sağ olun hocam. Yusuf'u da keza aynı şekilde. Zaten Sağ ol. Yusuf'un hem destekçisiyiz hem takipçisiyiz. İçeriklerini vesairesini düzenli olarak takip ediyoruz. Çok da bugün sizi burada ağırlamaktan memnun olduk. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam söyleşiye başlamadan önce kısaca kendinden biraz bahseder misin? Kliniği biraz anlatır mısın? 1992 doğumluyum. Kayseri Yeşilhisar, Kütük. Merkezde doğdum. Yani burada doğdum, büyüdüm. 2010'da Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne giriş yaptık Hatay'a. 2017 mezunuyum. Sonrasında sektörde biraz çalıştıktan sonrasında kendi işletmemizi kurduk 2019'da. Talas'ta Mevlana Mahallesi'ndeyiz. Burada da 6. 7. yılımıza gireceğiz Maşallah. Mart'ta inşallah. Burada Talas'ta Mevlana'da ilçemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sorularıma geçiyorum izninizle Tabii hocam. ki, tabii ki. Bir hayvan sahiplenmek istiyoruz. Evet. Bu barınaktan olur, sokaktan olur ya da Aynen. bir arkadaşımızın hayvanı olur. Biz de Simba'yı bildiğin gibi barınaktan sahiplenmiştik. Aynen. İlk yapmamız gereken şey ne? Nereden başlamalıyız hocam? Şöyle, öncelikle bunu tek başınıza karar vermemeniz gerekiyor. Bütün aile bireyleriyle oturup aynı fikirde olmak gerekiyor. Önce bunun kararını verdikten sonra tabii ki biz sokaktan veya işte sahipsiz bir hayvanın sahiplenmesinden yanayız. Sokaktan mesela aldığımızda veya barınaktan sahiplendiğimizde ilk önce hemen bir veteriner hekime getirmemiz gerekiyor. Bir klinikte muayene edilmesi gerekiyor. Muayenehanede genel kontrolleri yapıldıktan sonra eğer yeterli kiloya ve bağışıklık sistemine hekim muayenesini yaptıktan sonrasında yeterli buluyorsa buna binaen ilk önce iç dış parazit uygulamalarıyla başlıyoruz. Çünkü aile fertleriyle beraber hem hayvanın sağlığı için hem aile fertlerinin sağlığı için ilk adım, önemli olan adım iç dış parazit uygulamaları Aşılarının oluyor. yapılması. Aynen. İç dış parazit uygulamaları yapıldıktan sonra bir randevu takvimi oluşturuluyor. Ona göre hem hayvanın sağlığı hem sizin sağlığınız için takvime binaen devam ediyor aşılamaları. Peki sahiplendikten sonra neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Hayatımızda neler değişiyor? Öncelikle yani hangi hayvanı sahipleneceğinizi karşılık bunlar değişiyor. Bir köpek sahiplenecekseniz, bir kedi sahiplenecekseniz ortak belli kriterleri var tabii ki. Ama mesela bir köpek sahiplenmenin sorumluluğu bir kedi sahiplenmeye oranla daha fazla. Çünkü onu çok fazla gezdirmeniz gerekiyor. Kedi daha çok kendi alanından çıkmayan bir hayvan. Evet. Orayı benimsiyor, dışarıdan korkuyor ama köpeğin genelde enerjisini atması gerekiyor. Bir egzersiz yapması gerekiyor günlük. Tuvaleti için vesaire, çişi için dışarıya çıkması gerekiyor. Bir gezmesi gerekiyor. Hayvan enerjisini atması gerekiyor. Aslında bu bireylerin biraz daha kendilerine bağlı, ne kadar sorumluluk alacaklarına bağlı değişiyor. Çünkü kedi kumuna yapıyor evde tuvaletini. Hani biz sadece tuvaletini temizlemeyle, şimdi yeni şeyler çıktı, otomatik kedi tuvaletleri, endüstri büyüyor biliyorsun. Evet.
Ama köpekte öyle değil. Köpekte mesela daha çok sorumluluk edinmek gerekiyor. Bu aslında bireyin ne kadar çok sorumluluk sahiplenebileceğine binaen değişiyor. Değişiyor. Peki hocam bir de çip konusu var. Hayvanlara çipi neden taktırıyoruz? Nasıl taktırabiliriz? Ve bu çip onları takip etmemizde faydalı oluyor mu? Evet, çip olayına gelecek olursak, çip olayı bayağıdır var aslında 5-6 yıldır ama şimdi işte insanlar yeni yeni bilgilenmeye başlıyorlar. Bir ara bu yasaklı ırkların kısırlaştırılıp çiplenmesiyle başlayan bir süreçti. Sonrasında şimdi ev hayvanlarını, evcil hayvanları da aynı şekilde kaydının yapılmasıyla beraber devam eden bir süreç. 31 Aralık 2025 yani geçtiğimiz yılın sonuydu aslında. 6 aya kadar hayvanlarımızı hala kayıt ettirebiliyoruz, çip taktırabiliyoruz. Ama 6 aydan büyük olan hayvanların 31 Aralık son çiplenme tarihiydi. Belki devlet bununla ilgili tekrar bir şey düzenleme yapabilir. Çünkü daha öncesinde de böyle bir olay vardı ama ertelediler geçtiğimiz aralığa kadar. Şimdi yine bir erteleme durumu olabilir. Hani onu işte klinik sayfalarından veya işte veteriner hekim odalarının sayfalarından vesaireden insanlar takip edebilirler yine. Evet. Ama şu an mesela 5 aylık bir hayvanımız var daha açıklayıcı olursa. 5 aylık bir hayvanı şu anda çipleyip 5 aylık olarak kaydedebiliyoruz. Ama mesela diyelim Simba'nın çipi yoktu diyelim. Evet. Simba'yı siz getirdiniz, çip takıp Simba'yı 2 yaşında veya 4 yaşında olarak kayıt edemiyoruz. Anladım hocam. Peki bu çipin bize faydası ne hocam? Bu çipin asıl olarak yani insanlar hep çip olayını şu şekilde gördüler. Ya da işte hayal güçleriyle herhalde bunu bağdaştırdılar. Yani GPS'li bir cihaz gibi gördüler veya işte belli birkaç markanın biliyorsun böyle telefonla beraber izlendiği şeyler var. Şimdi evet. Marka vermenin şeyi yok. Onun gibi bir şey zannettiler ama aslında öyle bir şey değil. Herhangi bir yerden takip edemiyorsunuz. Sadece biz bunu deri altına pirinç tanesi kadar yerleştiriyoruz bir iğne enjeksiyon yardımıyla. O aynı şeydeki barkod okuyucular gibi bizdeki çip okuyucularla eşleştiğinde size bir numara veriyor. Evet. O numarayı da bizim veya işte bütün veteriner kliniklerinde il tarıma giriş için tarım il müdürlüklerinin sayfaları var. Biz oradan o numarayı girdiğimiz zaman kimin adına kayıtlıysa orada onun numarası, işte bilgileri, TC kimlik numarası hatta ikinci bir kişinin de yine aynı şekilde numaraları vesaire kişisel bilgileri çıkıyor. Oradan size mesela ulaşım sağlıyoruz. Yine bunu bir örneklendirmeyle anlatırsak Allah korusun diyelim kedimiz evden kaçtı ya da yaz aylarında kayboldu. Pencereleri çok açıyoruz. Birinci kat, evet. zemin kat diyelim. Katlar yükseldikçe tehlike çok arz ediyor ama zemin kattayız mesela. Kedimiz bir anlık gaflete geldik. Pencereyi açık unuttuk. Kedimiz kaçtı. Evet. Komşularımızdan biri de başka bloklarda diyelim ya da buldu mahalleden birisi. Kimin olduğunu bilmiyor. Hemen en yakında bize getirdi diyelim. Biz çip okuyucudan okutuyoruz. Çıkan numaradan sizin kimlik bilgileriniz çıkıyor. İletişim bilgileri vesaire. Oradan iletişim bilgilerinden sizi arıyoruz. Ya diyoruz işte kediniz kayboldu mu? Kedinizi mi arıyorsunuz? Veya işte düzenli gittiği bir klinik varsa orayı arayıp kedimi kayıp olarak işaretleyebilir misiniz diyorlar. Biz yine sistemden girip kayıp olarak işaretliyoruz. Başka bir kliniğe gittiğinde oradan barkodu yine okuttuklarında çipini orada kayıp olarak ilan olarak da gözüküyor. Anladım. Aslına bakarsanız. Yani oradan aslında izlemiyorlar ama böyle bir yararı var. Gidip kedinizi kaybolan hayvanınızı bulmada yardımcı olabiliyor. Ve biz bunun çok fazla yararını da gördük. Böyle olaylarla bir 10-15 kez karşılaşmışlığımız oldu. Kaybeden aileler işte talihsiz bir olay yaşadıkları için üzgündüler. Sonra farklı bir sevince dönüştü tekrar vesaire. Sadece bu bile çip takmak bu için bile fazlasıyla yeterli. Ya çok yeterli. soruyorlar acaba zararı oluyor mu? Ben istemiyorum vesaire. Yani şöyle biz 5-6 yıldır düzenli olarak hayvanları çipliyoruz, kayıt ediyoruz. Henüz herhangi bir problemle hiç karşılaşmadık. Yani tecrübesel anlamda sorarlarsa da böyle bir cevap verebilirim. Peki hocam bir sonraki soruma geçiyorum. Evde hayvan besliyoruz ve aile bireylerden birinin hayvana alerjisi çıktı. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Biz bununla da çok fazla karşılaşıyoruz. Alerji öyle bir şey ki mesela 9 yıl kedinizle yaşıyorsunuz. Herhangi bir alerjik reaksiyon olmuyor ama bir sabah kalkıyorsunuz. Kediye karşı bir alerjiniz oluşmuş.
Aynen. Doktora gidiyorsunuz, işte beşeri hekimlere gidiyorsunuz, fakülte hastanelerine gidiyorsunuz. Alerji testi yapıyorlar ve sizin kedi tüyüne vesairesine alerjiniz olduğunu söyleyebiliyorlar. Aslında alerjik durum kedilerde biraz şöyle oluşuyor. Kedilerin tükürük bezlerinden salgılanan bir protein var. Bu protein de kediler kendilerini temizlemek için içgüdüsel olarak yalandıkları için tüylerine bulaştırıyorlar. Evet. Bu tüylerdeki tükürükten salgılanan protein aslında size bir alerjik reaksiyon göstermesine sebep oluyor. Yani bu görülen şey de size işte burnunuzun akmasına, nefesinizin daralmasına bir alerjik reaksiyon göstermenize sebep oluyor açıkçası. Evet. Ve bu dediğim gibi 9 yıl olmuyor, 10 yıl olmuyor. Bir sabah kalkıyorsunuz olabiliyor. Yani böyle talihsiz bir olay aslında. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Şimdi dediğim gibi bu otomatik tuvaletlerden falan bahsettik ya. Evet. Sektör gerçekten büyüyor bizim sektörümüz. Şu an en etkili yollardan birisi hemen şuraya da bir değineyim. Tabii bu. Çok fazla antihistaminik işte alerji ilaçlarıyla kullanarak insanlar veya çocuklar öyle seviyor ki artık ailesinden birisi olmuş. Hani sahiplendirmeyi, başka bir yere vermeyi kesinlikle düşünmeyip ilaçlarla beraber hayatına ve kedisiyle yaşamaya devam eden insanlar da var. Ama şimdi dediğim gibi şöyle bir şey çıktı. Mesela yine bir marka vermeyeceğim. Bir sürü marka daha çıkartacak eminim ki. Şu an birkaç markanın o tükürük bezlerinden salgılanan proteinini baskılayan veya mamasında diyet olarak içerisinden çıkarttıkları mamalar üretiyorlar. Anladım. Hayvanda bu proteini taşımadığı için size alerjik bir reaksiyon göstermeyebiliyor. Göstermiyor. Ama bu böyle mamayı hemen aldık, yarın ertesi gün olacak gibi bir şey değil. Vücuttan tamamen atılımına bağlı olarak size 2. ayda, 3. ayda olumlu yanıtlar verebiliyor. Veteriner hekimimize gittiğimizde bu konuda bize yardımcı Evet, olacak. size yardımcı olur. Marka ismi verir. İşte Nasıl kullanacağımızı tabii aynen. tarif eder. Hani herhangi bir reklam veya sponsorluk dahilinde olmuyor zaten veteriner kliniklerden aldığınız bilgiler. Evet. Size en iyi şekilde hekiminiz yönlendirecektir. Hocam gelelim sokaktaki patili dostlarımıza. Onlarla Gelelim. ilgili de bir iki sorumuz var. Tabii. Önümüz kış, kışa girdik, her taraf kar. Evet. Hayvanlar da bizim gibi üşür mü hocam? Biraz önce şey oldun abi sen de Şahit konuya oldum. şahit oldun aslında. Çekim yapmadan önce arka tarafta siz burayı hazırlarken hayvanın 40,5 üzerinde ateşi var. Yavru bir kedi, 1 kilonun altında bir kedi, Evet. henüz bebek bir kedi. Duyunca için parçalandı. Evet, yani bu ateş neye binaen oluşuyor? Aynı bizlerdeki gibi vücut bir şeyle savaşıyor. Yani bir viral enfeksiyon, virüsle savaşıyor ya da bakteriyle savaşıyor ki veya işte belli bir sıcaklığın altına düşüyor ki vücut. Buna tepki olarak vücut savaştığı zaman diyelim en basit anlatımıyla vücut ısımız yükseliyor, ateşimiz yükseliyor. Evet. Hayvanlarda da aynı şekilde vücut bir şeyle savaştığı zaman normalde diyelim 38 ile 39 arası olması gereken vücut ısısı 40'lara 40,5'lara dayanıyor. Bu sefer ne oluyor? Yine aynı bizdeki gibi iştahtan kesiliyor, hayvan titremeler başlıyor. Yani kulağın içine dokunduğunuzda daha tüysüz bölgeler göbeğinin alt kısmına dokunduğunuzda buralarda direkt zaten hissediyorsunuz. Ateşi hissediyoruz. Ateş ölçerle de ölçtüğümüz zaman da ateşinin vesairesinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yine hayvanlarda da ateş yükselir, hayvanların da burnu akar, gözü akar, öksürük olur, tıksırık olur, hapşırma dediğimiz olay Kronik olur, hastalıklar olur. kronik birçok hastalık olur, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ama en basit tabiriyle yine tabii ki de bir pencereyi açtığımızda bir ceryanda kalma dediğimiz olaylarda yine en çok bunu kuşlarda görüyoruz. Evet. Kuşlarda mesela kabarıyorlar soğuktan etkilendiklerinde, bir enfeksiyon olduğunu belirttiklerinde. Aslında hayvan bunu size belli ediyor üşüdüğünü. Bizi de biraz şöyle, daha çok geçmişte mesela köy hayatlarında büyük çoban köpekleri beslediğimiz için Evet. kangaldır vesairedir işte böyle köpekler vesaire. Bu köpekler tabii ki de çoban köpekleri olduğu için vücut ısıları diğer işte nasıl diyeyim 1 kiloluk kediye oranla veya işte şimdiki terrier ırkı mini ırk köpeklere oranla tabii ki de bu hayvanlar dayanıklı. Dayanıklı. Bizlere daha yakın bir dayanıklılık seviyesine sahip olduğu için bizim aklımızda hep ya hayvan üşür mü gibi kaldığından dolayı yani buna da bir açıklık getirelim.
Yeri gelir kangal köpeği de üşür. Hocam bir sonraki sorum, sokak hayvanlarını beslerken onlara iyilik olsun, yardım olsun diye yiyecek veriyoruz, su veriyoruz. Beslerken nelere dikkat etmeliyiz? Örneğin her tür yemek artığını vermek bana çok doğru gelmiyor. Evet. Yani onların da sağlığı için zararlı olan ya da olmayan gıdalar var. Bunlarla ilgili bir Çok şeyler fazla söyler var. misin? Çok fazla var. Ya şöyle nasıl anlatabilirim? Biz aslında toplum olarak da iyilik yapmayı işte ne bileyim işte komşun açken sen tok yatma gibi vesaire. Hani böyle büyüdüğümüz için toplumsal olarak yardımsever bir tarafımız çok fazla var. Misafirperver bir toplumuz aynı zamanda. Yani bu içgüdülerimiz de bizi hani onlara yardım etmeye çalışırken aslında iyilik yapmaya çalışıyoruz. Bizim yediğimiz gıdalardan işte sokak hayvanı zaten bulamıyor vesaire. Tabii ki öyle. Ama mesela en tehlikeli olanlardan birisi tavuk kemiği. Mesela biz yedik hayvana tavuk kemiği vermek yani kemiğin hayvana herhangi bir hiç yararı yok. Herhangi bir yararı yok. Herhangi bir yararını da geçtim hiçbir yararı yok yani. Evet. Aksine çok fazla zararı var. Neden? Şimdi hayvan bu kemikleri ısırıyor, kırıyor. Tavuk kemiği biliyorsun parmağınla bile kırabileceğin derecede. Ama o kırıldığı zaman camdan daha keskin bir hale geliyor. Bu da hayvan bunu yutuyor. Bu sefer iç organları, mide, Sindirim sistemine bağırsak, zarar veriyor. sindirim sistemine olsun, boğazda kalmalar olsun vesaire olsun. İşte soluk borusuna kaçırmalar olsun veya işte mide bağırsakta hani geçse bile yolda bir yere saplandı diyelim. Yani cam kırığı yedirmek kadar tehlikeli bir şey. Akabinde balık kılçıkları. Balık kılçıkları da aynı şekilde çok tehlikeli ve hayvana yarardan çok zararı var. Yani bunları verirken tamamen etiyle kemiğine Ayırmak gerekiyor. aynen ayırmak gerekiyor. Tabii ki yani insanların gücü varsa yağsız, tuzsuz, baharatsız olması gerekiyor ama şimdi yemek artıklarından bahsettiğimiz için biz baharatı, salçayı vesaireyi çok Seviyoruz. sevdiğimiz için genelde böyle pişiyor ama en azından kemiklerinden ayırırsak yararlı bir şey yapmış oluruz, iyi bir şey yapmış oluruz. Peki hocam, yemekten, yiyecekten bahsetmişken toplumda bazı mitler var. İşte kediye süt içirilir mi, Evet. içirilmez mi? Ciğer verilir mi, verilmez mi? Ya da köpek için çikolata gerçekten söylendiği kadar tehlikeli mi? Çok güzel yerlere Bunlarla değindik. ilgili de bir iki cümle söylersin. Aynen buralara da çok kısa değineyim. Fazla uzatmadan hap bilgiler verelim hemen. Evet. Şimdi ciğer çok fazla A vitamini ihtiva ediyor. A vitamininin de hızlı bir şekilde emilimi sağlanmadığı için vücutta zehirlenmelere yol açabiliyor fazlalığı. Yavaş emilen bir vitamin. Evet. Özellikle kedilerde çiğ ciğerde haşlasak bile çok fazla tükettiğinde kedilerimizde A vitamininden zehirlenme oluyor. Ben ciğer sokaktaki hayvanlara verilmesinden çok fazla yana değilim. Çiğ bir şekilde hiçbir gıdanın verilmesinden yana değilim. Ama özellikle şunu bilirlerse ciğerin içerisinde çok fazla A vitamini var. Tabii ki hani bizler için vesaire için besleyici bir gıda ama onun haşlanmadığında tam anlamıyla veya çok fazla verildiğinde veya çiğ verildiğinde A vitamini zehirlenmesi yapıyor. Keza çikolatanın içinde teobromin dediğimiz bir madde var. Bu teobromin aslında köpeklerde özellikle çikolata zehirlenmesi yapıyor. Yani bu madde zehirliyor aslında. Ve bunu da şöyle yapabiliriz. Belli bir seviyeye kadar zehirlemiyor. Belli bir seviyeye kadar semptom göstermiyor. İşte ishal yapmıyor, iştahsızlık, kusma yapmıyor. Ama belli bir çıtayı geçtikten sonra, belli bir eşik değerini geçtikten sonra çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle de bu daha acı ve daha koyu renkli olan çikolatalarda Bitter çikolata gibi. teobromin daha fazla oluyor. Bunu da küçük bir bilgi olarak vermiş olalım. Peki hocam, sokak hayvanlarına yiyecek ve su vermek dışında küçük imkanlarla elimizden geldiğince başka ne tür yardımlarda bulunabiliriz? Nasıl faydamız olur? Nasıl olabilir? Yani aslında mesela şu an kış ya. Kış aylarında su bile veriyorsak onlar donuyor. Mesela bir çay bardağının dibiyle veya çay kaşığı, tatlı kaşığı kadar bir su koyuyorsak içerisine zeytinyağı koyalım. O donma noktasını daha şey yapıyor,
donmasını engelliyor en azından biraz daha. Mama vesaire veriyorsak en azından hani üzeri kapalı diyelim. Hani yağış almayacak taraflara koyabiliriz. Ya da küçük basit kedi evleri. Aynen. Yaz aylarında özellikle mesela tavuk gibi gıdalar çok hızlı bir şekilde tepki gösterebiliyor, bozulabiliyor. Tavuk biliyorsun insan hayatını da çok fazla etkileyebiliyor. Çok hızlı zehirleyebilen bir gıda maddesi. Aslında çok iyi bir protein değeri ama işte o bozulmaya girdikten sonra da çok hızlı zararlar verebiliyor. Yani tükettiğinden hani bir yere koymak ayrı bir şey. Hani ben üzerime düşeni yaptım deyip bir de takibini sağlamak da ayrı bir şey. Şimdi güneş 12'de deli gibi vuruyor yaz ayında. Çok yüksek sıcaklık derecelerine çıkıyor. Yani oradaki tavuğun bozulmama imkanı yok. Taze bir şekilde verebiliyorsak ev gıdasını taze bir şekilde vermek her zaman daha iyi. Anladım hocam. Peki hocam şu anki barınaklar gerek sayı olarak gerek yaşam şartları olarak sizce yeterli mi? Bu şu an zaten çok fazla konuşulan da popüler de Evet, bir şey. gündemde bir konu. Aslında çok fazla yeterli değil. Barınak şartları da çok da iyi değil. Bu hani artık yadsınamaz bir gerçek. Herkes artık bunu görüyor da biliyor da. Ama çok fazla barınak ve bakım evi şu an en azından Kayseri bölgesi için yapılmaya çalışıldığını biliyorum. Yeni yeni yerler de açacaklar. Özellikle Talas için konuşursak, kendi ilçemiz için konuşursak pati evi yapıldı. Belki duymuşsundur abi. Orada yine bir mezarlık çalışması yaptılar. Hani burada bizim bir herhangi bir siyasi vesaire bir yakınlığımız veya bir görüşümüz değil. Biz hani yapılan bir şey varsa, yapılmayan bir şey varsa da bilgisini vermekle mükellefiz. Bilgilendirmekten Hani sorumluyuz. öncesinde mesela tabii ki burası hani bir klinik, sağlık hizmeti veriyor. Biz isteriz ki bütün hayvanları yaşatmak isteriz. Hepsinin derdine derman olmak isteriz ama bazen maalesef canlı oldukları için istenmeyen sonuçlarla da karşılaşabildiğimiz Karşılaşılabiliyor. durumlar oluyor. Ne kadar üzücü olsa da. Bu hayatın bir gerçeği. Ama sonrasında hani en yakın arkadaşı olarak gördükleri, evden biri olarak gördükleri, bir birey olarak gördükleri bu canlıların hani son yolculuğunda da güzel bir şekilde vedalaşmak istiyor hasta sahipleri. Bunun için çok güzel bir hayvan mezarlığı yapmışlar. Çok iyi. Hani bu beni mutlu ediyor en azından. Çünkü hani biz şimdi ne yapacağız dediklerinde en azından bizim de verebilecek bir cevabımız oluyor. Sonuç olarak çoğu kişinin hani bir yere defnedebileceği bir bölgesi oluyor, olmuyor, Evet. bilemiyorsun. Hani şimdi biz ne yapacağımıza verebilecek bir cevabımızın olması beni en azından mutlu ediyor. Hasta sahibini de son şeyinde mutlu ediyor. Son noktasında mutlu ediyor. Hani böyle bir şeyin olması güzel. Aynı zamanda yine orada sağlık hizmeti de alınan yerde işte bakım evi olarak pati evi veriyor dedim ya, Patiköy. Evet. Orada yine hani hayvan geldiğinde rahatsızsa tedavisini yapıp süreci takip edip orada tedavisi bittikten sonrasında mesela sağlıklı bir şekilde hayvanı sahiplendiriyorlar. Bu da güzel bir şey. Hani şu an benim Kayseri genelinde gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi ama genel olarak yeterli mi? Genel olarak yeterli değil. Ama daha fazla çalışma olduğunu ve buraya biraz odaklandıklarını düşünüyorum. Çünkü duyumlarım o yönde. Çünkü Yeterli buraya değil ama umut var evet diyorsun. belediyeden falan da çünkü çok fazla hasta sahibimiz de var gelen kendi evlerinde besledikleri evcil hayvanlarla ilgili. Hani bununla ilgili çalışmalar olduğunu söylüyorlar. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah. İnşallah bu kısırlaştırmalar vesaireler artar. Kontrolsüz büyümeler azalır. Çok fazla sokakta işte zor durumda hayvan görmeyiz. İnsanların da sahiplenmeleri artar. Aslında pandemide çok fazla hayvanlara ihtiyacımız olduğunu bir tık öğrenmiş olduk Evet. yani. Bir tecrübe etmiş olduk. Ama işte pandemi sonrasında da biraz yine dışarıya, sokağa bırakmalar vesaireler de görmüş olduk. Aslında yani hayatın içerisinde, süreç içerisinde hepsini yaşıyoruz, görüyoruz. Burada hocam izninle ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Sevgili izleyicilerimizden ricam, gerek kendiniz gerek çocuklarınız istediği için hayvan sahiplendikten sonra Evet. ya iyice düşünün, o hayvanın bütün sorumluluklarını alabildiğinizden emin olunca sahiplenin.
O hayvanı birkaç ay besledikten sonra sokağa bırakıyorsunuz. Çoğunuzu tenzih ediyorum ama bunu yapanlar var. O hayvanlar sokakta doğmadığı için sokakta yaşamaya alışık değiller. Ve ömürleri çok kısa oluyor. Bir hayvanı sahiplenmek için önce iyi düşünüp taşınmak lazım. Evet, Değil mi en hocam? başında söylediğimiz gibi abi. Bütün aile bireyleriyle ortak kararda olmak Ortak karar gerekiyor. almak gerekiyor. Ama şöyle şeyler de mesela ben duyduğum zaman tebessüm ettiriyor bana. Çok fazla karşılaştığım için söylüyorum bunu. Mesela en çok baba istememiş evde. İstemiyorum demiş mesela. Evet. Ben huylanıyorum, sevmiyorum demiş. Ama kedi eve geldikten bir hafta sonrasında bu mesela sosyal medyada Sosyal falan da medyada da çok fazla çok karşınıza görülüyor. çıkıyordur. En çok mesela babalar ya da anneler en çok kim istemiyorsa evde zaten aslında yani belki şans eseri, belki içgüdüsel, belki istenmediğini artık biliyor mu hayvan içgüdüsel psikolojik olarak onu seçiyor. Onunla bir bağ kuruyor. Aslında kendi kendini sevdirmiş oluyor. Yani bu da güzel bir anekdot aslında. Biz de buna bizzat yaşayarak şahit olduk. Simba'yı sahiplendiğimiz zaman bir tek eşimin rızası yoktu evde. Evet. 6 yıl oldu biz Simba'yı sahipleneli. Şu an evde en iyi eşimle anlaşıyor. İşte hayvan onu herhalde Onunla arasında hissediyor çok mu, ciddi ne bir bağ yapıyorsa oluştu. gerçekten ilk önce onunla bir bağ kuruyor ve en sonunda onun vazgeçilmezi oluyor. En Aynen. çok onun vazgeçilmezi oluyor. Bu da Bizim evde de şu an Evet. durum aynen öyle hocam. aynen öyle. Peki hocam, sokakta üzücü ama zaman zaman oluyor. Sokakta yaralı bir hayvan gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? Sokakta yaralı, böyle açık yaralı bir hayvan gördüğümüz zaman yani dokunabileceksek, eğer dokunacaksak veya alıp bir yere götüreceksek yani en azından hani bu bir tık daha bu koronavirüs enfeksiyonlarının olduğu dönemde, pandemi döneminde biraz böyle eldivenlerle vesaireyle biraz da olsun haşır neşir olabildik Evet. ya. Yani kendimizi de öncelikle halk sağlığını da korumak amacıyla en azından bir lateks eldiven vesaire gibi arabada bulundurabilirsek tabii ki yani evden çıktıysak üzerimizde olmamayabilir. Ama çok taşınması kolay bir şey. Hani çantamıza vesairemize hani koyabilirsek lazım olmaz bir yerde illa lazım olduğu süreçler olabiliyor. Çıplak elle dokunmaktansa o şekilde yardımcı olabilmek ona hem bizim için hem kendisi için daha iyi. Doğrudan en yakın Aynen. veteriner. Öncelikle hemen bir veteriner hekimden yardım almak gerekiyor. Bir klinik yardımı illa almak gerekiyor. Peki hocam, son sorum. Sokakta bir hayvanı severken bizi ısırdı ya da tırmaladı. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Biraz önceki söylediğim şey aslında şununla bağdaştıracağım. Maalesef ülkemizde hala arada bir de olsa kuduzla ilgili haberler görüyoruz. Evet. Maalesef ki var. Umarım olmaz. Çünkü birçok ülke bundan elimine oldu. Mesela 1970'ten beridir Kanada'da görülmediği söyleniyor. Yani elimine edilmiş kuduz riski yok olmayan bir ülke. İnşallah biz de o şekilde bir duruma getiririz olayı. Ama ne yapıyoruz? Herhangi bir ısırılma durumunda kuduz aşısı var mı yok mu sorgulamadan öncelikle şehir hastanelerinde oluyor genelde. Kuduz ve tetanoz aşımızı oluyoruz. Isırılmalarda çünkü salyayla bulaşıyor genel olarak. Hani kuduz virüsü taşımasa bile ağızlarında çok fazla bakteri ihtiva ettiği için hayvanlar herhangi bir kedi ısırığında veya köpek ısırığında çok fazla enfeksiyon oluyor zaten. Hani normal bir cam kesiği veya diken batığından olabileceğin belki 10 katı 50 katı bir reaksiyon gösteriyor vücut buna. O da çok fazla bakteri ihtiva ettiğinden dolayı ama hemen ilk işimiz öncelikle bir şehir hastanesine gidiyoruz. Isırıldığımızda sokak hayvan tarafından veya işte başka bir evcil hayvan tarafından yani aşısı olsa dahi kuduz riske atılabilecek bir şey olmadığından dolayı gidiyoruz kuduz aşımızı oluyoruz. Ve tetanoz. Tetanoz aşımızı da zaten beraberinde yapıyorlar. Aynı zamanda bir açık yaranız varsa zaten oraya gerekli görüyorlarsa işte immunoglobulin vesaire açık yarayı da o şekilde kapatıyorlar vesaire. İşte daha fazla da yararlı olabilecek bir tarafını görüyorlarsa ona uygun bir şekilde tedavi protokolünü uyguluyorlar. Ancak sonrasında mesela yine kuduz aşısı var mı yok mu? Hani mesela bazen misafirliğe gidiliyor. Evcil hayvan ısırıyor. Yani sahipli bir hayvan ısırıyor.
Yine gidip olunmasını öneriyorum ben kuduz aşısının. Tedbirli Ama olmakta. sonrasında tekrar tabii bir bakılsa iyi olur. Kuduz aşıları var mı? İşte başka iç dış parazitleri düzenli olarak yapılmış mı, yapılmamış mı? Hani bir dönüp geçmişe bakmak gerekiyor. Tamam hocam. Sami hocama biz hazırladığımız soruları sorduk. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür Epeyce ederim. bilgilendirici cevaplar verdi. Bu soruların cevaplarını doğru kaynaktan, uzmanından dinledik. Bu sorular dışında sizin de soracaklarınız varsa aşağıda yorumlarda bizimle paylaşırsanız kendisine yine sorarız. Hatta soru sayısı çok olursa bu videonun 2. bölümünde yaparız. Yapar mıyız? Mutlaka yapalım. Yusuf'un kanalı için belki 2, belki 3.'ü de yaparız eğer severlerse. İnşallah. Siz de sokak hayvanlarıyla ilgili veya işte evcil hayvanlarınızla, evde beslediğiniz hayvanlarınızla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olduğunda bunun altına, bu videonun altına yorum düşerseniz belki dediğimiz gibi ikincisini çekeriz. Ben çekmeyi çok isterim. Sami hocamdan da sözünü aldık. Aynen. Sorularınızı yorumlarda bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.